Kuruluş Osman'ın 151. bölümü heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 151. bölümünden sonra 152. bölüm de merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Yakup Bey Gonca Hatun'u kiminle evlendirmek istemektedir? Ayça Hatun ölecek mi? Holofira Hatun'un akıbeti ne olacak? Orhan Bey ve Elçin Hatun'un evlilikleri ne zaman yaşanacak? Olivera Hatun'un ölümü. Atranos Kalesi'nin fethi ne zaman yaşanacak? Emir Çoban'ın gelişi. Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 151. bölümünde Osman Bey, Olcay Doğan'ın İbrahim Tekin'e gönderdiği Selçuklu Devleti'nin alametlerini Moğolların ellerinden almayı başarmıştı. Bununla beraber İbrahim Tekin Selçuklu Devleti'nin alametlerini alabilmek için Osman Bey'e çeşitli hamlelerde bulunmaya başlamıştı. 152. bölümde İbrahim Tekin hamlelerine devam edecektir. Fakat tahminimize göre Selçuklu Devleti'nin alametlerini Osman Bey'in sakladığı mağaradan bir daha çıkmayacaktır. Kuruluş Osman'ın 151. bölümünde Mehmet Bey Kütahya'ya Yakup Bey ile görüşmek için gitmişti. Daha sonrasında Yenişehir Sarayı'na dönen Mehmet Bey 152. bölümde Gonca Hatun'a Yakup Bey'in onu evlendirmek isteyeceğini söyleyecektir. Tahminimize göre Yakup Bey gücüne güç katmak için Gonca Hatun'u Süleyman Bey ile ya da farklı bir oba bey ile evlendirmek isteyebilir. Fakat Alaaddin Bey buna müsaade etmeyecektir. Yakın zaman içinde uzun süredir beklenilen Alaaddin Bey ve Gonca Hatun evlilikleri yaşanacaktır. Tahminimize göre Alaaddin Bey'in evliliği Orhan Bey'in evliliğinden bile önce yaşanabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 151. bölümde İmren Tekin'in emriyle Elçin Hatun'u zehirlemek için girişimlerde bulunan İmren Tekin'in saraydaki ajana Elçin Hatun'un odasındaki suya zehir katmıştı. Elçin Hatun tam o suyu içeceği sırada vazgeçmiş, ardından yengesi Ayça Hatun o suyu içmişti. Daha sonrasında zehirlenen Ayça Hatun'a Alaaddin Bey müdahalede bulunmuştu. Tahminimize göre 152. bölümde Ayça Hatun eski sağlığına kavuşacaktır. Fakat Ayça Hatun'un iyileşme ihtimali var olduğu kadar ölerek kadrodan ayrılma ihtimali de vardır. Zaten Ayça Hatun karakteri Kuruluş Osman kadrosunda oldukça geri planda kalmaktadır. Bu yüzden zehirlenen Ayça Hatun'u diziye veda etme durumu da vardır. Ayça Hatun'un zehirlenmesinden sonra Holofira Hatun'dan hesap sormaya çalışan Elçin Hatun, Holofira Hatun'a yaptığı darbe sonucunda Holofira Hatun bayılmıştı. Bu durumu gören Orhan Bey oldukça öfkelenmişti. Yeni bölümde Holofira Hatun iyileşecektir. Tahminimize göre Elçin Hatun'u zehirlemek isteyenin Olivera Hatun olduğu bir ya da iki bölüm içinde anlaşılacaktır. Saraya getirilen konuşamayan ve duyamayan karakterin de İmren Tekin'in ajanı olduğunu da kısa süre içinde anlaşılacaktır. Holofira Hatun'un iyileşmesi ardından olanlardan Holofira Hatun'un dahil olmadığı öğrenildikten sonra Elçin Hatun yaptıklarından pişman olacaktır. Tarihte Orhan Bey iki evlilik yapmıştır. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını ve Orhan Bey'in iki evlilik yapacağını düşünüyoruz. Elçin Hatun Holofira Hatun'a yaptıklarından sonra Orhan Bey ve Elçin Hatun evlilikleri bir müddet ertelenebilir. Tahminimize göre Elçin Hatun ve Orhan Bey evliliğinden önce Orhan Bey Holofira Hatun'la evlenebilir. Malhun Hatun'un da uzun süredir kadrodan ayrılması bekleniyor. Tahminimize göre Malhun Hatun Orhan Bey'in Elçin Hatun'la ya da Holofira Hatun'la yapacağı evliliği gördükten sonra diziye bir müddet ara vereceğini ve kadrodan ayrılacağını tahmin ediyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 150. bölümde Holofira Hatun'u kullanarak Yenişehir Sarayı'na sığınan Olivera Hatun, İmren Tekin'in elinden kaçtıklarını söylemişti. Manhun Hatun ve Bala Hatun ne kadar Olivera Hatun'a güvenmiyor olsalar da Holofira Hatun arada olduğu için Olivera Hatun'a hamlelerde bulunmuyorlardı. 151. bölümde Ayça Hatun'un zehirlenmesiyle beraber 152. bölümde Olivera Hatun zindana atılacaktır. Ayça Hatun'un zehirlenmesinde Olivera Hatun'un başta dahli olduğu anlaşılmayacaktır. Daha sonrasında Olivera Hatun zindandan serbest bırakılacaktır. Fakat daha sonrasında saraydaki ajan ortaya çıktığında ve Olivera Hatun'la işbirliği yaptığını söyledikten sonra tahminimize göre Olivera Hatun Malhun Hatun tarafından öldürülecektir. Holofira Hatun teyzesinin ölümünden sonra gayrı Orhan Bey'in yanında Yenişehir Sarayı'nda yaşamaya başlayacaktır. Tahminimize göre Kuruluş Osman'ın 6. sezonunun başlaması halinde orada dizi oldukça Orhan Bey'in üzerinde duracaktır.
Ve yeni sezonda Elçin Hatun ile Holafire Hatun'un tıpkı daha önceden Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında yaşanılan sahneler gibi atışma sahnelerinin yaşanacağını düşünüyoruz. Osman Bey İmren Tekin'i yok etmek için son bölümlerde büyük hamlelerde bulunmaktadır. Daha önceki bölümlerde Kite Kalesi'ni fetih eden Osman, şimdiki fetih hedefi Atrahanos Kalesi'dir. Osman Bey yakın zaman içinde Atrahanos Kalesi'ni kuşatacaktır. Fakat Atrahanos Kalesi'nin fethi biraz uzun sürebilir. Atrahanos'un fethinden sonra Osman Bey'in yeni fetih hedefi Bursa olacaktır. Lakin Bursa'nın fethini bu sezonda izleyebileceğimizi düşünmüyoruz. Bursa fethi Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda ya da Kuruluş Osman'ın devamı niteliğinde başlayacak olan Orhan dizisinde yaşanacaktır. Zaten tarihte Bursa'yı Osman Bey kuşatmıştır. Fakat Osman Bey'in hastalığından dolayı kuşatmaya Orhan Bey devam etmiş, ardından Bursa Orhan Bey sayesinde fethedilmiştir. Dizide de tıpkı tarihte olduğu gibi bir senaryonun yazılacağını düşünüyoruz. Kuruluş Osman'ın sezon başlarından beri kadroya peş peşe düşman karakterler dahil olmuş ve kısa süre içinde kadrodan ayrılmışlardır. Kadroya dahil olan İmren Tekin, Osman Bey'in en güçlü düşmanlarından birisidir. Yakın zaman içinde kadroya Emir Çoban da dahil olacaktır. Emir Çoban ve İmren Tekin güçlerini birleştirip Osman Beyler hamlelerde bulunacaklardır. 152. bölümde Orhan Bey'in Osman Bey'in emri üzerine Olcay Doğan'ın kervanına saldırmasından sonra Olcay Doğan Osman Beylerden intikam almak için Emir Çoban'ı gönderecektir. İmren Tekin ve Emir Çoban'ın sezon sonlarına kadar kadroda yer alacaklarını düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.